çocuklar için en iyisi dediler. Sıcak şarabımızı deneyelim. Altı bu arada peynirli. Ballı tatlı bir gofret. Diğer durağımız Kolmar. Sokak lezzetlerini tatmak için. Yeni bir vlogdan, yeni bir ülkeden herkese selamlar arkadaşlar. 3 günlük elegant Noel pazarları turuna hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak Basel'e geldik. Basel havalimanındayız. Bu havalimanı 3 ülkenin ortak kullandığı bir havalimanı. İsviçre, Fransa ve Almanya'ya çıkış kapısı bulunuyor. Yani aynı havalimanından 3 farklı ülkeye geçebiliyorsunuz. Biz Fransa çıkışını kullanarak tur otobüsümüze geçtik ve şimdi ilk durağımız olan Freiburg'a doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 1 saatlik yolculukla Almanya'nın en güneyindeki bu sevimli şehre ulaşacağız. Hem Noel pazarlarını hem de güzel köy ve kasabalarını görmüş olacağız. Freiburg tam anlamıyla bir masal şehri. Almanya'nın güneyinde kara ormanın eteklerinde yer alıyor ve buraya geldiğin anda o sıcak huzurlu atmosferi hemen hissediyorsun. Sokaklar taş döşeli, binalar pastel renkli, her yer tertemiz. Şehrin kalbinde de devasa bir katedrali var. Gotik tarzda yapılmış kulesi o kadar yüksek ki yukarıya çıktığınızda bütün şehri ve çevresindeki yemyeşil doğayı görebiliyorsunuz. Buradaki en tatlı detaylardan biri de sokakların kenarından geçen küçük su kanalları. Eskiden yangınlar için kullanılıyormuş ama şimdi sadece şehre karakter katıyor. Bir de şehirdeki bir rivayete göre de eğer yanlışlıkla ayağınızı bu su kanallarından birine sokarsanız bir Freiburglu ile evlenebilirmişsiniz. Noel zamanı geldiğinizde şehir tamamen bambaşka bir hale bürünüyor. Her köşe ışıl ışıl, sokaklarda sıcak şarap, tarçın ve kurabiye kokusu var. Küçük tezgahlar kurulmuş, el yapımı süsler, tahta oyuncaklar ve yün atkılar. Gerçekten her şey o kadar özenli ve tatlı ki insan hangisine bakacağını şaşırıyor. Evet, şimdi sokak lezzetlerini tatmak için Markthalle diye bir yer var burada. Burası böyle bir pasaj gibi düşünün. İçeride sokak yemeklerinin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Evet, şimdi Markthalle'den çıktık. Yemekleri çok fazla beğenmedik. İçerisinde biraz kalabalık geldi bize. O yüzden dedik ki şehri bir dolaşalım. Ondan sonra bir bakalım, belki güzel bir yer görürüz, dalarız öyle içeriye. Bu arkamda gördüğünüz bu arada şehrin giriş kapısı 1200 yıllık. Şehri korumak için yapılmış eski sur kapılarından biri. Üzerinde saat olan bu kule tam bir ortaçağ havası veriyor. Ama en güzel yanı altından hala tramvayların ve insanların geçiyor olması. Tarih ve modern yaşam burada resmen iç içe, Noel zamanı ışıklarla süslenince tam fotoğraflık bir yer oluyor. İnanılmaz güzel küçük bir şehir. Evler falan, kendinizi böyle bir masal diyarında hissediyorsunuz. Yeni yıl döneminde denk geldiğimiz için her yerde ışıl ışıl. Valla biz yemeği falan unuttuk. Şehir bu kadar güzel olunca yemek falan unutuldu. İyice gezelim diyoruz.
Şimdi Müller diye bir yere geldik. Burada vitaminleri, güneş bakım kremlerini, normal günlük hayatta kullandığınız kremleri falan her şeyi burada ucuza bulabilirsiniz. O yüzden size burayı göstereyim. Şimdi gelin sizlerle birlikte hem fiyatlara bakalım hem de bakalım içeride neler var neler yok. Tabi buraya gelmişken sadece gezmek olmaz, yerel lezzetleri de denemek şart. Bu bölgenin en meşhur tatlarından biri Flammkuchen. Flammkuchen aslında Alman usulü incecik çıtır bir pizza gibi. Hamuru çok ince açılıyor, üzeri kremamsı bir sos, karamelize soğan ve pastırma gibi malzemeler ekleniyor. Taş fırında piştiği için kenarları çıtır çıtır, ortası ise yumuşacık kalıyor. Freiburg'da neredeyse her kafede bu lezzeti bulabiliyorsunuz ama en güzelleri genelde geleneksel usulle yapan küçük samimi yerlerde oluyor. Biz de en meşhurları bir tanesine geldik. Altı bu arada peynirli. Normal domates sosu falan yok. Peynir, patates. Biraz böyle taze soğan, ıspanak, zeytin, ton balığı. Gerçekten güzel bir birleşim olmuş. Pizzamızı yedik. Güzeldi pizza. Bir tek margaritayı beğenmedim. O bayağı böyle bir sosunda acımsı bir tat vardı. O hoş değildi. Benim yediğim tam bir Alman pizzasıydı. Peynirli, patatesli, balıklı. Güzeldi yani. Şimdi çıktık, ara sokaklarda geziyoruz. Bir de biliyorsunuz ki burada kara ormanlar var. Yani bu bölgenin etrafı kara ormanlarla çevrili ve kara orman meyveleri, yani bu ne demek oluyor? Kara orman pastası var. Şimdi buralarda bir pastane arıyoruz. Kara orman pastası bulursak onu da hemen deneyip size göstereceğim. Kat kat çikolatalı kekin arasına bol krema ve vişneler ekleniyor. Kek katları ise genellikle kiraz likörüyle hafifçe ıslatılıyor. Üzeri çikolata rendesi ve taze kirazlarla süsleniyor. Hem hafif hem aromatik bu pasta Almanya'nın kara orman bölgesinin simgesi haline gelmiş durumda. Buraya gelmişken denemeden dönmeyin derim. Evet, şimdi buranın bir de meşhur bir caddesi var. Bizim aynı İstiklal Caddesi gibi Kaiser Joseph Straße diye geçiyor. Bu caddenin üzerinde işte aklınıza gelebilecek tüm markalar var. Kozmetik markaları, giyim markaları, yeme içme markaları. Hepsini de burada bulabilirsiniz. Pizza yediğimiz yer buraya 4 dakika uzaklıktaydı. Şu an geldik bile hemen size video çekerken. Five Guys da burada bu arada. Five Guys tatmayanlar varsa bakın. Hemen şu arkamda Five Guys var. Nereye kayboldu ya? Bir dakika şurada. Buldum. Hızlı ama bir o kadar da etkili Freiburg gezimiz burada son bulmuştur arkadaşlar. Şimdi Basel'e doğru devam ediyoruz. Noel pazarları turunda ikinci durağımız İsviçre'nin en güzel şehirlerinden biri olan Basel. Ren Nehri kıyısında Almanya ve Fransa sınırına komşu bu şehir tam anlamıyla Avrupa'nın kalbinde yer alıyor. Basel, kültürün, sanatın ve tarihin iç içe geçtiği bir yer. Zaten boşuna da İsviçre'nin kültür başkenti demiyorlar. Şehrin her köşesinde bir müze, bir galeri ya da ilginç bir sanat eseriyle karşılaşmak mümkün. Eski şehir bölümü taş döşeli sokakları, pastel renkli evleri ve tarihi yapılarıyla masal gibi. Özellikle Münsterplatz ve Barfüßerplatz çevresi Noel zamanı ışıl ışıl oluyor. Söylemlere takılmayın. Her yıl Kasım sonundan Aralık ortasına kadar kurulan Basel Noel pazarları Avrupa'nın en büyüleyici pazarlarından sayılıyor. Barfüßerplatz'taki tezgahlarda el yapımı hediyelik, süslemeler ve sıcak şaraplar sizleri bekliyor. Münsterplatz'ta ise katedralin önünde kurulan dev Noel ağacı ve ışıklar şehre o klasik yılbaşı büyüsünü veriyor.
Evet, 1 saatlik yolculuk sonrasında Basel'e gelmiş bulunmaktayız. Hava biraz yağmurlu. Eski belediye binasının içerisine gidiyoruz. Şu an sanat müzesi olarak kullanılıyor. Evet, şimdi buranın en güzel kasabalarından bir tanesi olan Riquewire'a geldik. Riquewire tam bir ortaçağ kasabası, masalsı evleriyle meşhur. İnanılmaz güzel bir yer. Özellikle işte şu anda yeni yıl döneminde, Christmas döneminde gerçekten çok güzel oluyor. Hazırsanız hadi gelin hep birlikte bu güzel kasabayı keşfedin, bu güzellikle birlikte görelim derim ben. Burası Fransa'nın en güzel köylerinden biri. Alsas bölgesinde Colmars'a çok yakın bir yerde üzüm bağlarının arasında saklanmış bu küçücük ortaçağ kasabası tam bir masal gibi. Sokaklar taş döşeli, evler rengarenk ve her biri sanki bir tabloya aitmiş gibi görünüyor. Riquewiire özellikle beyaz şaraplarıyla ünlü, köyün etrafındaki bağlar manzaranın büyüsünü tamamlıyor. Tarihi dokusu o kadar iyi korunmuş ki yürürken 16. yüzyıla yolculuk etmiş gibi hissediyorsunuz. Noel zamanı geldiğinizde ise burası adeta ışıl ışıl bir kartpostal gibi oluyor. Alsas bölgesinin en güzel Noel pazarlarından biri burada kuruluyor. Ama yılın hangi zamanı gelirseniz gelin bu köyün atmosferi sizi mutlaka büyülüyor. Artık burada her şey böyle Almanya, işte Fransa, İsviçre böyle bir karışık olduğu için İsviçre peynirlerini burada da deneyebilirsiniz. Şu pretzellerden söyledik. Demiştim size burası 3 ülkenin karışımı diye. O yüzden pretzelimizi de aldık. Böyle üzeri susamlı haşhaşlı bir pretzel vardı. Bu arada Almanya'da staj yaptığım zaman da gerçekten her sabah yerdik. Çok güzel ya. Çıtır çıtır. Şimdi bunu yiyerek biraz sokakları gezelim. Şöyle bir tatlıcı bulduk arkadaşlar. Şöyle tatlılar var. Şimdi bunlardan sipariş ettik. Bir tanesi krokanlı, bir tanesi de çikolatalı. Evet, bakın sipariş ettiğimiz şu krokanlı. Bir de çikolatalı. Şimdi onların tadına bakacağız. Altı gofret. Ballı tatlı bir gofret. Üstü böyle bir marshmallow, çikolata kaplı. Evet, şimdi Riquewiire kasabasından çıktık. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla Kaysersberg kasabasına geldik. Burası da yine aynı şekilde Orta Çağ'dan kalma. Burası yine Fransa'nın Alsas bölgesinde ve Colmars'a çok yakın bir kasaba. Kaysersberg.
Orta Çağ'dan kalma taş köprüsü, renkli ahşap evleri ve dar sokaklarıyla tipik bir Alsas kasabası. Tarihi ise 13. yüzyıla kadar uzanıyor ve zamanında hem Fransız hem Alman kültürlerinden etkilenmiş. Zaten mimaride de bunu hissediyorsunuz. Her ev ayrı bir renkte, pencerelerde çiçekler, nehrin üstünden geçen köprüyle manzara gerçekten çok etkileyici. Ama Kaiserswerth'i özel kılan şeylerden biri de Noel zamanı kazandığı o büyüleyici atmosfer. Kasabanın her köşesi ışıklarla süsleniyor, dükkanların vitrinleri özenle hazırlanıyor, pencerelerden çam dalları sarkıyor. Noel pazarı kurulduğunda sokaklarda tarçın, sıcak şarap ve kurabiye kokusu yayılıyor. Küçük ahşap kulübelerde ev yapımı süsler, geleneksel Alsas tatları, reçeller ve hediyelikler satılıyor. Kaiserswerth'te Noel gösterişli değil ama çok içten. Burası o klasik Avrupa Noel havasını kalabalıktan uzak, sade ve sıcak bir şekilde yaşamak isteyenler için tam bir gizli hazine. Kanalımı takip edip beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Çünkü daha çok gezilerimiz olacak sizlerle birlikte. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Böyle gittim, gezdiğim yerleri size de göstermeye bayılıyorum gerçekten. Bundan sonra da diğer durağımız Kolmar. Kolmar'a devam edeceğiz buradan da. Zaten hepsi birbirine çok yakın mesafedeler. İşte dediğim gibi 20 dakikalık bir süreyle Kaiserswerth'e geldik. Buradan yine yaklaşık bir yarım saatlik yolculuk sonucunda da Kolmar'a geçeceğiz. Asıl önemli olan Kolmar'da tabii ki de. Özellikle hani Christmas zamanı biliyorsunuz ki Kolmar'da adım atılmıyor. Biz şimdi Kolmar'a geldik ama yani burası o kadar kalabalık ki burada gondollara binebiliyorsunuz. Gondolların önünde yaklaşık 1 saatlik sıra var. Şu an böyle bir şey olduk. O kadar sakin ve güzel yerlerden gelince burası tabii ki de çok güzel ama sakin değil. İnanılmaz kalabalık. Tabii yani Christmas'ın merkezi burası olduğu için o yüzden böyle kalabalık. Şimdi biraz gezelim, fotoğraflarımızı çekelim. Size biraz da burayı göstereyim. O zaman şimdi hazırsanız gelin Kolmar gezimiz başlasın. Kolmar, Fransa'nın Alsas bölgesinde yer alan rengarenk yarı ahşap evleriyle ve dar sokaklarıyla ünlü çok güzel bir şehir. Orta Çağ'dan bu yana hem Fransız hem Alman kültürlerinden etkilenmiş ve bu karışım bugün hala mimarisinde ve atmosferinden hissediliyor. Şehrin içinden geçen küçücük kanallar nedeniyle Küçük Venedik olarak da anılıyor. Özellikle nehir kenarındaki evler, çiçekli pencereleri ve pastel renkleriyle Kolmar'ı Alsas'ın en fotojenik yerlerinden biri haline getiriyor. Ama Kolmar'ın en özel zamanı kesinlikle Noel dönemi. Kasım sonundan itibaren şehir tamamen ışıklarla süsleniyor. Meydanlarda ve ara sokaklarda Noel pazarları kuruluyor. Bu pazarlar Fransa'nın en ünlüleri arasında. Her köşede sıcak şarap kokusu, taze pişmiş kurabiyeler ve geleneksel Alsas lezzetleriyle dolu bir atmosferi var. Kolmar'da Noel zamanı o klasik Avrupa yılbaşı ruhunu hem canlı hem de çok samimi bir şekilde yaşamak mümkün. Burada tam olarak 5-6 tane böyle Noel pazarı kurulmuş durumda. Şu dönme dolaplı çocuklar için en iyisi dediler. Çünkü bir sürü işte çocuklar için oyun alternatifleri bilmem ne vesaire falan var diye söylediler. Evet, geldik en meşhur fotoğraf noktalarından bir tanesine. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer buranın en meşhur fotoğraf noktalarından bir tanesi. Zaten kalabalıktan da anlayacağınız üzere.
Bu arada tam şuradan gondollara binebiliyorsunuz. Ama şu sırayı görüyorsanız vazgeçebilirsiniz. Bakın şimdi sıra ta böyle devam ediyor. Burada çoğu yer böyle 6'da açılıyor ya da 6'da kapatıyor. Değişik bir sistemi var, çözemedik. Restoranların hepsini önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çünkü burası inanılmaz kalabalık, restoranlar yetersiz. Neyse böyle random 4-5 yere sonra bir yer bulduk. Bu Alsas pizzası denilen pizzalardan yapıyorlar. Size az önce gösterdiğim burası işte buranın en ünlü fotoğraf noktası dediğim yerin hemen yanındaki yer. Sizi yamacıma yakınıma aldım. Şimdi sıcak şarabımızı deneyelim. Benim yaptığım daha güzel be. Ama yine de güzel yani bu soğukta gezer gezer buraya gelip bundan içersiniz, ısınırsınız. Bence beyaz daha güzel burada. Bu da diğer spesiyallerinden. Böyle peynirli, soğanlı, yine kremalı, mantarlı. Yorucu ve koşturmalı kollardan sonra şimdi bugün Strasbourg'a gidiyoruz ama Strasbourg'a giderken hemen Alsas bölgesinin en önemli noktalarından ve UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Königsberg Kalesi'ne geldik. Şimdi Königsberg Kalesi'ni geziyoruz sizlerle birlikte. Königsberg Kalesi Alsas bölgesinin yüksek bir tepesinde yer alıyor ve buradan bütün vadiyi kuş bakışı görmek mümkün. 12. yüzyılda yapılmış ve zaman içerisinde defalarca el değiştirmiş, savaşlarda zarar görmüş ama 1900'lerde restore edilerek bugünkü haline getirilmiş. Kale, taş duvarları, kuleleri ve içerisindeki ortaçağ mobilyalarıyla sanki tarihin içerisinde geziyormuş gibi hissettiriyor. Buradan şimdi Strasbourg'a geçeceğiz ama Strasbourg'a geçmeden önce sizi yine çok güzel bir yere götüreceğim, Strasbourg'a yakın. Evet, yeni bir durağımızdan herkese selamlar arkadaşlar. Size demiştim Strasbourg'a giderken Obernai kasabasına uğrayacağız. Pardon, sürpriz olacak diye söylemiştim. Ama o kasabaya geldik şimdi. Obernai diye bir kasaba. Burası yine önceki gezdiğimiz yerler gibi. Obernai, Alsas'ta Strasbourg'a yakın küçük bir kasaba. Renkli ahşap evler, taş sokaklar ve canlı bir ana meydanı var. Meydanın çevresinde kafe ve pastaneler diziliyor. Oturup bir kahve içip etrafı izlemek bile oldukça keyifli. Kasaba düzenli, sakin ve yürüyerek gezmek için ideal. Noel zamanı geldiğinizde ise Obernai'nin havası tamamen değişiyor. Meydanda küçük ama özenli bir Noel pazarı kuruluyor. Ahşap tezgahlarda el yapımı süsler, yerel reçeller, kurabiyeler satılıyor. Sıcak şarap kokusu sokaklara yayılıyor. Kalabalık şehir pazarları kadar gürültülü değil, daha samimi ve rahat bir ortamı da var.
Gerçekten çok güzel kasabalar. Tarihi dokusu inanılmaz derecede korunmuş durumda. O yüzden böyle zaten herkesin dikkatini çekiyor. Herkes buralara gelmek istiyor doğal olarak. An itibariyle Strasbourg'dayız. Şimdi park alanından katedralin olduğu yani Old Town'un olduğu bölgeye doğru ilerliyoruz. Strasbourg, Alsas bölgesinin en büyük ve en canlı şehri. Almanya sınırına çok yakın olduğu için hem Fransız hem de Alman kültürünün izlerini taşıyor. Şehrin sokaklarında gezerken bu karışımı hemen hissediyorsunuz çünkü bir köşede devasa gotik tarzda bir katedral, diğer köşede rengarenk ahşap Alsas evleri. Özellikle Strasbourg Katedrali gerçekten çok etkileyici. Hem yüksekliğiyle hem de detaylarıyla büyülüyor. Şehrin en güzel bölgelerinden biri olan Le Petit France ise kanalları, köprüleri ve taş sokaklarıyla tam bir kartpostal gibi. Her köşesi ayrı güzel, fotoğraf çekmek isteyenler buraya mutlaka uğramalı. Ama Strasbourg'un en özel zamanı kesinlikle Noel dönemi. Çünkü burası Avrupa'nın Noel başkenti olarak biliniyor ve 1570'ten beri düzenlenen Noel pazarlarıyla Avrupa'daki en eski ve en büyük pazarlardan birine sahip. Şehrin merkezi ışıklarla, süslerle, dev vitrinlerle dolu. Kleber Meydanı'nda kurulan o dev Noel ağacı ise ayrı bir olay. Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve Avrupa'nın en büyük Noel ağaçlarından biri. Yüzlerce ışık ve süslemeyle donatılıyor. Akşam olunca bütün meydanı aydınlatıyor. Noel pazarlarında sıcak şarap, tarçınlı kurabiyeler, el yapımı süsler, yerel tatlar ve müzikler bir arada. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.